Merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bildiğiniz gibi yapay zeka artık hayatımızın her yerinde, hatta sosyal medyalarda sosyal medya hesaplarını yöneten kişiler bile artık yapay zekaya dönüşmüş durumda. Karşımıza çıkan bazı influencerlar artık yapay zeka influencer olarak adlandırdığımız, aslında gerçekte var olmayan ancak çok yüksek sayıda takipçiye sahip olan hesaplar olabiliyor. Bu videomuzda da temel olarak Higgsfield AI aracında kendimize nasıl sıfırdan bir AI influencer oluşturabiliriz konusuna değineceğim. Bununla neler yapabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Bu detaylara sizinle birlikte girmeye çalışacağım. Şimdi Higgsfield AI sitesindeyiz. Higgsfield AI sitesinin ana sayfasındayız ve şu an yaklaşık 121 kredilik limitimiz bulunuyor. Hemen menünün üst kısmında görüyorsunuz AI Influencer adında bir yer var. Buraya girdiğinizde kendinize sıfırdan bir influencer oluşturabiliyorsunuz. Bakın burada görebilmektesiniz. Eğer isterseniz tamamen random bir şekilde oluşmasını sağlayabilirsiniz veya sağ taraftaki karakter tiplerinden kendinize özgü bir influencer yaratabiliyorsunuz. Çok fazla detay bulunmakta. İşte skin yani deri, cinsiyet seçeneğini buradan seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi etnik durum seçeneğini sağlayabiliyorsunuz. Renkler var, göz rengi var. Birçok detay burada hayata geçirilebiliyor ve göz tiplerine kadar, diş tiplerine kadar kendisi için oldukça fazla detaylı bir influencer yaratma çalışmasına girebiliyorsunuz. Biz de sizinle birlikte hemen yaratalım. Şimdi ben insan olarak seçim yapacağım. Erkek olacak. European seçimini yapıyoruz. Bakın zaten seçimlerim hemen alt kısma düşüyor. Yeşil gözlü olsun. Ten olarak da biraz daha kumral seçimini yapalım. Burada bir seçim yapmayacağım. Yetişkin seçeneğini seçiyorum. İstersek body, face gibi, stil gibi seçenekleri de yapabiliriz. Body olarak mesela atletik seçeneğini yapalım. Stil olarak short hair seçiyoruz. Face olarak da human yapısında face'imizi seçelim. Küçük bir ağzı olacak. Yine kulak seçimini yaptık. Skin seçimini de yaptıktan sonra artık influencer'ımızı kendi seçeneklerimize göre oluşturabilmeye hazırız. İlk olarak influencer görselini bizim için oluşturuyor ve bunun için sadece 2 kredi bizden istemekte. Xfield'da yaklaşık 100 kredilik bir alım yaparsanız bu 100 kredinin size maliyeti yaklaşık 7 dolar oluyor. Yani yaklaşık olarak 300 liraya yakın. Bu 300 lira verdiğiniz şeyin içerisinde sadece 2 krediyle kendinize bir influencer görseli oluşturabiliyorsunuz. Daha önce ben böyle görseller oluşturmuştum. Bu bizim influencer'ımız, tamamen yapay bir karakter, herhangi bir gerçeklikle alakası bulunmuyor. Oluşturduğunuz influencer'ın içerisine girerek bakın burada Nano Banana ile görsel bazlı düzenlemeler yapabilmektesiniz. Yeni bir şekilde oluşturulması isteyebilirsiniz veya Motion seçeneği üzerinden bunları dans ettirebiliyor olacaksınız. TikTok'ta veya Instagram'da gördüğümüz gibi. Şimdi Alex oluştu. Bakın kendi influencer'ımız burada. Seçeneklerimiz zaten altta yer alıyor. Veya istersek burada tekrar düzenlemeler yapabiliyoruz. Referans verip referans üzerinden de bir influencer düzenlemesi yapabilmekteyiz. Işıklandırmayı, paid gibi angle'ları yani açıları bile düzenleyebiliyoruz. Bu bizim için oldukça önemli. Şimdi bunu cover olarak kaydettim. Ardından şuradaki video seçeneğine geliyorum ve motion'lar karşıma çıkıyor. Explore more diyorum. Bakın zaten hemen şuraya gidiyor. Yani bu şu anlama gelmekte. Kling 3.0 kullanarak bizim influencer'ımızı soldaki hareketleri yapan bir yapıya dönüştüreceğiz. Bu bizim referans videomuz. Bu referans videosunu bizim influencer'ımız yapıyor olacak. Tabi bunu sadece bu video ile yapmak zorunda da değiliz. İnternette bulduğumuz herhangi bir motion yapısında buraya kurgulayabiliyor olacağız. Burası sadece ücretsiz bir kütüphane. Hemen şu motion yapısını seçiyorum. 720 piksel veya 1080 piksel gibi seçeneklerim var. 720 pikseli seçtiğimde 23 kredilik bir maliyetle bana bunu video haline getirecek. Yani benim influencer görseli oluşturmamla bunu dans eder bir kişiliğe motion haline getirmem ve 13 saniyelik bir video almamın maliyeti toplamda 25 kredi olmuş oldu. Ne demiştik? 100 krediye yaklaşık 300 lira veriyorsunuz. Bunun 1/4'ine yani 75 TL'ye kendi influencer
görselinizi oluşturuyor ve motion yapısını da burada artık kullanabiliyor olmaktasınız. Motion Library veya History'yi tekrar buradan görebilmektesiniz. Burada birçok seçenek var. Free olarak bunlar kullanılabilir. Veya bakın burada hatta kendi fitness influencer'ınızı yaratabilirsiniz. Bunları tabii sosyal medyada kullanabiliyorsunuz. Veya dediğim gibi kendi referans videonuzu buraya atarak bir çalışma da yapabilirsiniz. Daha önceki çalışmalarımıza bakalım. Burada bir influencer oluşturmuştum. Bakın oluşturduğumuz o fotoğraftaki influencer burada artık hareketli hale geliyor ve hareketleri, özellikle parmak hareketlerine dikkat edin. Ne kadar gerçekçi olmuş, bu oldukça önemli ve kritik. Neden? Yapay zekanın en fazla tespit edilebildiği noktalar aslında bu hareketler arkadaşlar. Ancak bunun da Higgsfield'la çok fazla bir şekilde önüne geçirebildiğini görmekteyiz. Motion oluştururken advanced seçenekler verebiliyorsunuz. Kendi promptunuzda burada verebilmektesiniz. Açı belirleme, arkadaki arka plan, bunların hepsini promptla tabii ki düzenleyebiliyor olacaksınız. Buradaki Kling 3'ün motion'ı tamamen karakteri hareket ettirme özelinde kurgulanmakta. Şu an çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde karşınızda olacak. Evet, motion videomuz üretildi. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça gerçekçi. Referans videomuza çok yakın. Hemen hemen kusursuz. Ve AI influencer'ımız harika bir şekilde kullanılmış. Tabii bu influencer'larınızı sadece bu tarz motion'lar için kullanmak zorunda değilsiniz. Video oluşturma süreçleri içerisinde de bu referans influencer'ları kullanabiliyorsunuz. Bunun için yine video oluşturma kısmına geliyorum. Burada elementler içerisinde Image Generation'da oluşturduğum influencer'ların content bazlı olarak ilk olarak kontrolünü sağlamak durumundayım. Bunlar kullanılabilir mi, kullanılamaz mı diye bizim için bakacak ve gördüğünüz gibi influencer'larımız kullanılabilir hale geldi. Bunları ben istediğimde artık buradaki video süreçlerinde de kullanabiliyor olacağım. Mesela bunu seçelim. Seçtikten sonra buraya prompt giriyorum. Ne olabilir? Bir basketçi gibi yukarıdaki videonun aynısını yapmasını sağlayabilirim. Elementler olarak zaten videoları da burada referans verebilirim. Veya buradan model değişikliklerini de yapabiliyorum. Bunların hepsi tabii ki de gördüğünüz gibi krediye bağlı arkadaşlar. Kredi üzerinden bunlar yapılmakta. Hemen bir tane 9'u 16 boyutunda 8 hatta 4 saniyelik ufak bir deneme yapalım. Çok basit bir Türkçe prompt girdim ve oluşturmak için gönderimi sağladım. Seedance 2 Fast ile yapacağız. Yine güzel bir video modelidir. İşimize yarayacaktır. Çalışma bittiğinde karşınızda olacağım. Evet, çalışmamız tamamlandı. Verdiğimiz promptu zaten tekrar hatırlatmakta fayda var. Araba kullanırken sol eli direksiyonda, sağ elinde de kola var, içiyor şeklinde bir söylemde bulunmuştuk. Tabii Türkçe prompt verdik. Çok sağlıklı olmasını beklemiyorum. Ama bence tutarlılık açısından, kıyafetlerin, yüzün tekrarı açısından oldukça inandırıcı, gerçekçi bir video olmuş. Promptun çok daha detaylı olması tabii işimizi çok kolaylaştıracaktır. Bizim için oldukça iyi bir çıktı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda örneklerle birlikte Higgsfield AI kullanarak kendi influencer'ınızı nasıl sıfırdan yaratabilirsiniz konusuna değindik. Bunu UGC çalışmalarında marketing ve sosyal medya hesabı oluşturmak, paylaşmak için, ürünlerinizi tanıtmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bence sizin adınıza fayda sağlayabilir. Tabii gerçekliği arttırmak ve çıktının kalitesini arttırmak için promptlara dikkat etmekte her zaman fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer videoları yine kanalımıza atmaya devam ediyor olacağız. Ayrıca dijital pazarlama SEO odaklı videolarımız da gelmeye devam ediyor. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.